Bir okur bir kare yaşayan kütüphaneye hoş geldiniz. Bir adam var, çok zeki, her şeyi görüyor ve tam da bu yüzden hiçbir şey yapamıyor. Bugün yeraltı adamı var. Bilinçli, kırılgan, yalnız. Adı yok ama tanıyacaksınız. 40 yaşında, isimsiz bir silüet aslında bu adam. Yani St. Petersburg'un o iliklere işleyen soğuğunda kasvetli, rutubetli bir köşeye çekilmiş bir emekli memur düşün. Evet, insanlardan tamamen kopmuş, hani adeta kendi zihninin içine hapsolmuş bir adam. Aynen öyle. Hasta, kötü ve çirkin olduğunu itiraf ederek başlıyor söze zaten. Ama bu bir günah çıkarma falan değil. Değil, hayır, sanki tuhaf, karanlık bir gurur meselesi gibi. İşte tam da bu çok boğucu. Yani sırf o satırları okurken bile insanın üzerine o rutubet kokusu, o daralma hissi çöküyor. Şunu anlamaya çalışıyorum ben. Bir insan neden kendi kötülüğüyle, kendi hastalığıyla gurur duyar ki? Çaresizlikten doğan bir savunma mekanizması bu aslında. Yani sıradan bir inziva değil onunki. Bu, aşırı bilincin getirdiği kendi kendini yiyip bitiren bir felç hali. Felç hali, doğru. Normal, hani eylem adamı dediğimiz insanları düşün, karşılarına bir duvar çıktığında o duvarın yıkılamayacağını anlarlar ve eylemlerini durdurup huzur bulurlar. Yani kabullenirler durumu. Kabullenirler. Ama bu adam o duvarı sadece görmekle kalmıyor, duvarın neden orada olduğunu, o duvarı kimin ördüğünü, duvarın arkasında ne olduğunu ve en kötüsü o duvarın orada olmasında kendi suçunun ne olduğunu düşünüyor. Yani zekası ona dünyadaki bütün çelişkileri o kadar net gösteriyor ki, eyleme geçmek için gereken o basit ve saf inancı bulamıyor bir türlü. Herhangi bir şey yapmadan önce binlerce kez düşünüyor. Ve o düşünce yığınının altında ezilip hareketsiz kalıyor işte. Eylem dediğimiz şey aslında içinde biraz cehalet barındırır, kör bir inanç gerektirir. Çok haklısın, kör bir inanç. Oysa o aşırı bilinç denen o amansız hastalığa yakalanmış. O kadar çok şeyin farkında ki hiçbir şeye inanamıyor. Bu yüzden dünyaya bir savaş açmış durumda ama elinde bir kılıç yok. Sadece o durmak bilmeyen zihni var. En büyük düşmanı da dönemin meşhur rasyonel ve mekanik dünya görüşü zaten. Yani 2 kere 2'nin 4 ettiği o sarsılmaz, soğuk matematiksel gerçeklik. Kesin yani, evet, o matematiksel gerçeklik onu delirtiyor. Dünyanın basit bir formüle, insanların da o formülün içindeki hesaplanabilir, öngörülebilir değişkenlere indirgenmesi onu çileden çıkarıyor. Yani aslında adamın yaptığı şey, tıkır tıkır işleyen devasa bir saatin içine sırf ben de buradayım, ben bir piyano tuşu değilim demek için bir taş atıp o kusursuz mekanizmayı bozmak, değil mi? Taşı atar, evet. O taşı saatin içine attığında o devasa çarkların arasında kendi parmaklarının ezileceğini, canının yanacağını çok iyi bilir üstelik. Ama o acıyı bilerek seçiyor. Bilerek seçer çünkü o acı onun bir makine parçası olmadığının tek kanıtıdır. 2 kere 2 4 eder diyen o katı rasyonalizm, insanın içindeki o karanlık arzuyu, kaosu, kendini yok etme dürtüsünü hesaba katmaz. Hı hı. İnsanı sadece hesaplanabilir, faydasına göre hareket eden bir robota indirger. Yeraltı adamının bütün felsefesi şu temele dayanır, hani insanı insan yapan şey tam da o mantıksız, hesaba gelmez seçimi yapabilme özgürlüğüdür. Kendi zararına bile olsa. Kendi zararına bile olsa, sırf ben buradayım ve kendi irademle karar veriyorum diyebilmek için 2 kere 2'nin 5 etmesini isteyebilirsin. Yani özgür irade matematiğe isyan ediyor orada. Çünkü matematik sadece var olanı ölçüyor, irade ise var olana bir itiraz sunuyor. Aynen öyle. Tabii bu itiraz sadece kendi zihninde kurduğu hayali bir düşmana karşı değil. Yani bu öfkenin çok somut bir tarihi arka planı da var bildiğim kadarıyla. 860'ların Rusya'sındayız. Evet, tam o fırtınalı dönemler. Batılaşma rüzgarları esiyor. Hani rasyonalizm, aydınlanma fikirleri toplumu sarmış durumda. Her şeyin akılla, bilimle çözülebileceğine dair o parlak inanç her yerde. Ve karşısında somut bir isim var. Nikolay Çernişevski. Çernişevski, evet, o dönemin aydınlık yüzü. O dönem insanın sadece kendi rasyonel çıkarlarına göre hareket edeceğine, doğru bir eğitimle, doğru bir sistemle insanın mükemmelleşebileceğini savunan bir düşünce akımı var. Herkesin sadece kendi faydasını düşündüğü, suçun ve acının tamamen ortadan kalktığı o akılcı ütopya.
Ama işte Fyodor Dostoyevski'nin bu kusursuz ütopik fikre duyduğu güvensizlik, masa başında üretilmiş entelektüel bir tez değil, kanla, dehşetle ve ölüm korkusuyla yazılmış kişisel bir tecrübe. Çok ağır bir tecrübe hem de. 1849 yılına dönelim. Devrimci bir gruba üye olduğu için idama mahkum edilmiş bir yazar var. Gözleri bağlı bir şekilde, dondurucu soğukta, bir direğe bağlanmış halde kurşuna dizilmeyi beklediği o anın zihninde canlandı. Düşünmesi bile ürkütücü. Tüfekler ona doğrulmuş, ölümü sadece bir düşünce olarak değil, fiziksel bir gerçeklik olarak iliklerinde hissediyor orada. Sonra tam o tetikler çekilecekken gelen o ani affedilme kararı var ve ardından Sibirya'da kürek mahkumiyetiyle geçen 4 yıllık bir cehennem. Sibirya'daki o kamplarda toplumun en karanlık, en tehlikeli, en irrasyonel insanlarıyla omuz omuza yaşadı Fyodor Dostoyevski. İnsanın hayatta kalmak için ne kadar vahşileşebileceğini, aklın ve mantığın o karanlık anlarda nasıl tamamen devre dışı kaldığını kendi gözleriyle gördü. Bu eseri yazdığı 1864 yılına gelindiğinde hayatı bir enkaz halindedir zaten. Karısını kaybediyor o dönem değil mi? Evet, eşini kaybetmiş, çok sevdiği kardeşini toprağa vermiş. Devasa bir borç batağında, yapayalnız kalmış bir adam. Kurşuna dizilmeyi beklemiş, Sibirya'yı görmüş, üst üste ölüm acısı yaşamış bir zihin, insanın sadece akıl ve iyi bir eğitimle hesaplanabilir bir çıkar makinesine dönüşebileceğine inanabilir mi sence? Yani inanması imkansız çünkü insanın doğasının ne kadar akıl dışı, ne kadar yıkıcı olabileceğini laboratuvarda değil, bizzat dar ağacının gölgesinde görmüş. İnsanın doğasını bir matematik problemi gibi çözebileceklerini sanan o aydınlanmacı iyimserlik ona sadece komik değil, tehlikeli de geliyor muhtemelen. Tehlikeli, evet. Hani sen dinlerken sana da soruyorum bunu, hepimizin hayatında olmuştur bu. Her şeyin doğrusunu mantıken çok iyi bildiğin halde, bunun sana zarar vereceğini adım gibi bildiğin halde, sırf inat uğruna, sırf hayatımın direksiyonunda ben varım demek için o yanlış mesajı attığın, o yanlış kararı verdiğin olmaz mı hiç? Olur tabii. İnsanız sonuçta. İşte toplumun her zaman mantıklı hareket edeceği varsayımı, insanın içindeki o karanlık boşluğu, o kaosu tamamen gözden kaçırıyor bence. Çerneşevski'nin o aydınlık geleceğine, o rasyonel ütopyasına atılmış bir bombadır bu metin zaten. Yeraltı adamı, insanın içinde yatan o evcilleştirilmez, eğitimle veya formüllerle törpülenemez kaosu suratımıza çarpar. Adeta bağırır yüzümüze. İnsan doğası fayda ve çıkar ekseninde düz bir çizgi halinde ilerlemez. Kendi kendini sabote etme dürtüsü insanın hamurunda vardır. Sırf o rasyonel tablolara sığmamak için, sırf bir istatistik olmamak için kendi kendine hasta eden, kendi çukurunu kazan bir zihniyetten bahsediyoruz. Aydınlık teoriler ne kadar kusursuz görünürse görünsün, insan her zaman o karanlığı, o irrasyonel olanı seçme hakkını elinde tutmak ister. İnsan, piyano tuşu olmamak için delirmeyi bile göze alır. Ya ben şunu anlamakta biraz zorlanıyorum. Kafasında sistemi çökerten, rasyonalizmi yerle bir eden bu kadar devasa bir felsefi isyan var. Zihninde adeta bir tanrı gibi her şeyi yargılıyor. Evet. Ama bu adam odasından çıkıp gerçek hayata karıştığında bu büyük felsefe inanılmaz derecede acınası, zavallı bir hal alıyor. Sokağa çıkıyor, bir bilardo salonuna giriyor ve sıradan bir subay onu adeta bir eşya gibi, bir sandalye gibi kenara itip yoluna devam ediyor. Görmüyor, tamamen yok sayıyor. O yok sayılma anı var ya, yeraltı adamının bütün o felsefi kibrini tuzla buz eden andır işte. Dünyanın en zeki insanı olduğuna inanan o zihin, fiziksel dünyada basit bir kas yığını tarafından yoldaki bir taş gibi kenara itiliyor. Ve bu onu delirtiyor. Hem de nasıl ve bu onda günlerce, aylarca sürecek hastalıklı bir takıntıya dönüşüyor. Sırf o subayla yolda yürürken tekrar karşılaşıp ona omuz atabilmek, hani kendini onunla eşit bir varlık olarak kabul ettirebilmek için absürt planlar yapmaya başlıyor. Yakası falan daha gösterişli olsun diye yeni kıyafetler alıyor değil mi? Evet, yeni kıyafetler alıyor, subayın yürüdüğü güzergaha günlerce çalışıyor. Sokakta bir subaya omuz atmak, dünyayı değiştireceğini sanan bir zihnin düştüğü çukura bak. Sahte zaferin ardından hissettiği şey aslında kendi küçüklüğünü kendi yüzüne vurması bence. Doğru. Aynı zavallı durumu o eski okul arkadaşlarıyla yediği veda yemeğinde de görüyoruz. Adam o masada olmak bile istemiyor. O insanları sığ, bayağı, aptal buluyor.
Onları zihninde sürekli küçümsüyor. Ama bir yandan da deli gibi o sığ bulduğu insanların onayını, onların saygısını, sevgisini bekliyor. Sürekli bir çelişki hali. Yani masada yaşanan o sessizlikler, kimsenin onu umursamaması, odanın içinde volta atarken herkesin onu görmezden gelmesi, nefret ettiğin insanlardan saygı dilemek. İnsanı içeriden çürüten asıl çelişki bu galiba. Sürekli bir uçtan diğerine savrulma hali bu aslında. Bir an kendini odadaki en üstün, en zeki varlık sanıp, ertesi saniye o sıradan dediği insanların bir bakışına, bir onayına muhtaç bir hiç gibi hissetme psikolojisi. O ne dış dünyanın kurallarına ayak uydurup o sistemin sıradan bir çarkı olabiliyor, ne de o sistemi tamamen reddedip kendi izole, yeraltı dünyasında huzur bulabiliyor. Kendini herkesten üstün gördüğü için kimseyle eşit ve doğal bir ilişki kuramıyor. Kuramaz tabii. Ama o üstünlüğünün dışarıdan, başkaları tarafından onaylanmasına da hastalıklı bir ihtiyaç duyuyor. Bu ikilem onu tamamen felç ediyor. Gerçek düşmanlarla savaşmak yerine sokaktaki subaylarla, eski okul arkadaşlarıyla hayali savaşlara giriyor. Çünkü asıl korktuğu şeyle yüzleşmekten kaçıyor. Ya sen de bilirsin, hepimizin o gece yatakta dönük dururken haftalar önce bitmiş bir tartışma için keşke şunu söyleseydim, şöyle esseydim diye kurduğu o kusursuz zehir gibi cümleler vardır ya, işte yeraltı adamı o cümlenin ta kendisi gibi. Çok doğru bir benzetme. Zihninde herkesi alt eden bir kahraman ama gerçeklikte sadece omuz atan silik bir gölge. Sokaktaki subaya, masadaki arkadaşlarına bir şekilde yenildi. Hayali savaşlarında hep kaybetti aslında. Peki ya, karşısına zekasıyla ezemeyeceği, tamamen savunmasız, maskesiz ve ona sadece şefkatle yaklaşan biri çıktığında ne oluyor? Asıl trajedi o zaman başlıyor sanki. Liza sahnesi. Evet, Liza. Genç bir fahişe, yeraltı adamı o veda yemeğindeki aşağılanmanın, o ezilmişliğin acısını çıkarmak için bir genel eve gidiyor ve orada Liza ile karşılaşıyor. Odada onun karşısında birdenbire o üstenci, ahlakçı, yüce kurtarıcı rolüne bürünüyor. Onu eziyor kelimeleriyle. Ona hayatın gerçeklerini, düştüğü çukurun ne kadar iğrenç olduğunu edebi, süslü cümlelerle anlatıyor. Amacı onu kurtarmak değil aslında. Amacı onu ağlatmak, onun üzerinde bir güç kurarak kendi kırılan egosunu tamir etmek. Liza'nın kendi hayatındaki çaresizliği üzerinden kendi sahte üstünlüğünü kanıtlamaya çalışıyor. Sokakta ezilen adam kapalı kapılar ardında gücünün yettiği ilk kişiye zorbalık yapıyor yani. Ama işler planladığı gibi gitmiyor orada. Gitmiyor, hayır. Liza bu süslü ve acımasız sözlerin altındaki o derin yarayı, o sevgisizliği ve yalnızlığı seziyor bir şekilde. Ve ona gerçekten inandığı için, ona saf bir şefkat duyduğu için yeraltı adamın o döküntü, karanlık, rutubetli odasına çıkıp geliyor, ona kalbini açıyor. Saf bir teslimiyetle hem de. İşte bu an yeraltı adamının hayatındaki en büyük kırılma noktası bence. Bu gerçek bağ kurma ihtimali onu dehşete düşürüyor resmen. Sokaktaki subaya öfkelenmek kolay. Arkadaşlardan nefret etmek kolay. Çünkü öfke ve nefret o zırhı güçlendirir. Ama şefkat o zırhı delip geçer. Şefkat, onun alışık olmadığı, nasıl başa çıkacağını bilmediği bir alan çünkü. O aşağılanmaya, yok sayılmaya, alaya alınmaya çok alışıktır. Bu olumsuz duyguları alır, zekasıyla işler, onlardan büyük bir felsefe, bir isyan üretir kendine. Besleniyor onlardan. Evet, kendi mağduriyetinden bir konfor alanı yaratır. Ama karşılıksız bir sevgi, saf bir merhamet karşısında bütün o entelektüel savunma mekanizmaları anında çöker. Liza ona kucağını açtığında, karşısında analiz edeceği bir fikir, tartışacağı bir teori değil, nefes alan, sıcak, koşulsuz seven gerçek bir insan bulur. Bundan ölüsüye korkar işte. Neden bu kadar korkuyor peki? Yani bir insan neden sevilmekten, kabul görmekten köşe bucak kaçar? Çünkü o zırhı çıkardığında geriye kalan o çıplak yaralı, hastalıklı benliğiyle yüzleşmek zorunda kalacak. Kendini sevilmeye layık görmüyor mu? Görmüyor, kendini o kadar değersiz ve çirkin buluyor ki Liza'nın bu temiz sevgisini hak etmediğine inanıyor. Gerçek bir bağ kurmak, karşındakine kendini olduğun gibi tüm defolarınla teslim etmektir. Yeraltı adamı zekasını bir duvar gibi örerek kendini o teslimiyetten koruyor aslında. Liza ona yaklaştığında paniğe kapılıyor ve yapabileceği en zalimce, en çirkin şeyi yapıyor.
Onu en zayıf noktasından vurarak aşağılıyor, kalbini kırıyor ve eline para tutuşturarak o saf bağı tekrar iğrenç bir ticarete, bir işlemeye indirgiyor. Onu evden kaçırtıyor. Demek ki asıl mesele sistemle veya 2 kere 2'nin 4 etmesiyle falan değilmiş. Onun asıl derdi tamamen kendisiyle. Liza ona sevgiyi sunduğunda o rutubetli dehlizden çıkma şansı vardı aslında. Vardı, evet. Ama o yeraltı adamı o zırhı çıkarıp o odanın ortasında savunmasız kalmaktansa nefes alamadığı o karanlık yer altında boğulmayı tercih etti. Bildiği cehennemi bilmediği bir cennete tercih etti. Liza orada umudun, bağışlamanın, hayata geri dönüşün tek simgesiydi. Yeraltı adamı onu reddederek, parayla aşağılayarak aslında kendi kurtuluşunu kendi elleriyle boğdu orada. Bilerek ve isteyerek kapıyı Liza'nın arkasından kilitledi ve o yer altına geri döndü. Kendi zindanına döndü. Zekasının onu koruyacağına inandığı o derin yalnızlığa sığındı. Çünkü acı çekmek, yanlış kalmak, kendi kafasının içinde kurduğu mahkemelerde yargıç olmak onun için kontrol edebildiği tek gerçeklikti. Başka bir insanın sevgisi kontrol edilemez, belirsizdir. Evet, çok doğru. Yeraltı adamı o belirsizliğin getirdiği savunmasızlıktansa kendi yarattığı o mutlak izolasyonu seçti işte. O adam o yer altından fiziksel olarak hiç çıkamadı belki. Ama o yeraltı zihniyeti zamanla o kadar büyüdü ki o rutubetli odanın duvarlarını aştı. Sınırları yıktı ve bütün dünyayı sarmaya başladı. Bu eser varoluşçu edebiyatın atılan ilk tohumu olarak kabul ediliyor bugün. Kesinlikle, yani o edebiyatın temel taşıdır. O karanlık dehlizden kimler çıkmadı ki? Sartre'ın o varoluşsal bunaltısında, Camus'un o topluma yabancılaşan karakterlerinde, Kafka'nın hani o bir sabah uyandığında kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulan Gregor Samsa'sında hep o odanın izleri var bence. Hepsi oradan beslendi. Raskolnikov'un baltası o yer altında bilendi. Ivan Karamazov'un Tanrı'yla ahlakla olan büyük hesabı o karanlıkta kurgulandı. Bütün o isyanların ana vatanı o küçük, rutubetli oda aslında. Bu dalga sadece Batı'yı veya sadece Rusya'yı etkilemedi ama gelip doğrudan bizim iç dünyamızı, bizim edebiyatımızı da şekillendirdi. Oğuz Atay mesela. Evet, bizim coğrafyamızda o aidiyetsizlik, o ne buraya tam olarak ait hissedebilme ne de oraya gidebilme durumu inanılmaz tanıdıktır. Batılılaşma ve modernleşme sancıları çeken, kendi kökleriyle aklı arasında, gelenekle modernite arasında sıkışıp kalmış kimlik çatışmaları yaşıyoruz. Oğuz Atay'ın tutunamayanlarını düşün. Turgut Özben. Turgut Özben'in o ironik, her şeyi alaya alan ama içten içe kanayan, o kalabalıklar içinde hiçbir yere sığmayan, sürekli kendi zihniyle kavga eden hali, tam da bu yeraltı adamının genlerini taşır. Kendi zihninin kıvrımlarında kaybolmuş, her şeyin farkında olan ama hayatın ritmine, toplumun o basit işleyişine bir türlü ayak uyduramayan o modern trajedi. Üstelik bugün bu insan tipi sadece romanlarda da kalmadı. Yeraltı adamı azalmadı. Tam tersine her köşe başında, her dijital ekranda karşımıza çıkıyor. Sosyal medya çağının getirdiği o sürekli gözlemleme, herkesi uzaktan yargılama ama gerçek hayatta hiçbir şeye dokunamama halini düşün bir. Çok tanıdık bir tablo. Aşırı bilinçlilik bugün o devasa bilgi bombardımanı altında tam bir felce dönüşmüş durumda. Saatlerce ekran başında kaydırıp dünyada olan biten bütün savaşları, krizleri, felaketleri analiz ediyoruz. İnsanları cehaletleriyle, sığlıklarıyla küçümsüyoruz ama bir yandan da onlardan gelecek ufacık bir beğeniye, bir onaya deli gibi muhtaç durumdayız. Bizler de zihnimizde o devasa isyanları, o büyük ahlaki savaşları kurup, pratikte sadece klavye başında görünmez subaylara küçük sahte omuzlar atıyoruz bence. İşte tam da bu yüzden yeraltı adamı ölmedi. Sadece form değiştirdi. O artık St. Petersburg'da sobası tütüneyen, rutubetli bir odada değil, aydınlatılmış dijital ekranların, akıllı telefonların ardında saklanıyor. O pasif-agresif öfke, o hem dünyadan tiksinip hem de umutsuzca o dünyaya ait olma, o kalabalığın bir parçası olma arzusu, saatlerce ekrana bakarken hissettiğin o eylemsizlik, o bitmek bilmeyen derin tatminsizlik hissi var ya, bunlar yeraltının günümüzdeki dijital yansımaları işte. Ekrana bakıp hiçbir şey yapamama hali. Sürekli bilginin her şeyi en ince detayına kadar analiz etmenin bizi özgürleştireceğini sandık.
Oysa o sürekli uyanık olma halinin bizi düşürdüğü tuzak, eylem kapasitemizi elimizden alması oldu. Her şeyi anlıyoruz, dünyanın ne kadar bozuk olduğunu görüyoruz, herkesin niyetini okuyoruz ve tam da bu yüzden olduğumuz yere çakılıp kalıyoruz. Zihnimiz hızlandıkça bedenimiz felç oluyor. Peki ya, bugün bizim büyük bir gururla farkındalık dediğimiz, her şeyi analiz edip sürekli bilgi tükettiğimiz bu durum aslında kendi ellerimizle, kendi ekranlarımızla kazdığımız yeni, modern bir yeraltıysa, düşünmek, her şeyin farkında olmak seni gerçekten özgür mü kılıyor? Yoksa olduğun yere, o karanlık odaya mı çiviliyor? Bir okur, bir kare yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez. Beğen, abone ol. Yaşayan Kütüphane seni bekler.